Здравствуйте. Benim adım Alina. Alina, Türkçeyi nereden öğrendin? Türkiye'de. 2 Türkiye. yıl yaşadım. Üçbuçmak anıtı. Şurası mescit. Vladimir Lenin House Museum. Bu tabiri çevirdiğimizde şurada da yazıyor. Doğduğum köy demek oluyor. Bu da tabii Tatar kültürünün ve aslında Türk kültürünün de önemli bir parçası. Herkese günaydın, saygılar, sevgiler, selamlar. Tataristan'ın başkenti Kazan'dan soğuk bir kış gününden hepinize en iyi dileklerimi iletiyorum. Bugünkü videoyu Kazan'ın sembolü bu Kazan anıtının önünde başlatmak istedim. Arkadaşlar bu yapı ZAKS binası. Bir kazan formunda yapılmış. Kazan şehrinin ismine ithafen. Fakat şu anda yani ZAKS dediğim şey evlendirme dairesi burası. Bildiğiniz nikahlar kıyılıyor yani öyle bir yer. Evlilik organizasyonları falan yapılıyor. Üzerinde de Tatar kültürüne ilişkin motifler var. Şu motifler özellikle ejderha motifi fazla ve şöyle göreceksiniz. Bu köşelerinde ejderha motifleri var. Diğer tarafında ise Akbars motifi var. Şu tarafta, uzak tarafta, orada rüzgar var, pek gidemiyorum. Bu da Akbars. Yani beyaz pars. Kar leoparı, kaplanı, kanatlı yapılmış. Bu da Tataristan'ın gücünü ve tarihini sembolize ediyor. Kültürünü yansıtıyor. Yine üstündeki kabartmalar ve şu yukarıdaki kabartmalar da Tatar kültürünü temsil ediyor. Karşıda da Kremlin var. Hemen önünde de Kazanka Nehri. Şöyle uzanıyor tabi. Kazanka'nın karşı tarafına geçtim. Şu ana kadar hep diğer taraftaydık. Evet, buraya aslında bu bölgeye gelmemin birinci sebebi şu. Size Kazan isminin nereden geldiğini, bununla ilgili bazı bilgileri ve tabii ki efsaneleri anlatmak istiyorum. Onun için de en iyi yerin burası olduğunu düşündüm. Birincisi, Kazan ismi Kazanka Nehri'nden geliyor. Yani şehrin bir de bu tarafını gezelim istedim arkadaşlar. Tabii burası tarihi merkezden daha fazla, biraz daha fazlasıyla şey gibi, iş yerlerinin, insanların yaşadığı bölüm gibi. Tabii o tarafta da çokça yaşam var ama yani bu taraf daha fazlasıyla yeni binaların olduğu bölüm, öyle söyleyeyim size. Şimdi ismin etimolojisine geçince Kazanka daha önce verildi dedim ama bana sanki şey gibi geliyor. Yani Rusça'da mesela Kazanka dendiğinde ben şey anlarım, Kazan'a ait olan, Kazan'la ilgili anlamında gibi bir anlamı var. O yüzden sanki bence önce şehrin ismi verilmiş ve ondan sonra nehrin ismi verilmiştir diye düşünüyorum. Tabii bu Kazan Nehri'nin bu ismi almasının, yani Kazanka Nehri'nin bu ismi almasının da bir sebebi şu: şehir kurulurken, nehir bulunduğunda çukurlar olduğu fark ediliyor ve bu sebepten dolayı nehrin ismine Kazan deniliyor. Diğer bir görüşse Kazan şehrinin bulunduğu yer, Volga ile Kazanka Nehri'nin kesiştiği noktanın bir çukur içerisinde yer aldığı ve Kazan'a benzetildiği yönünde. Kazan tabi arkadaşlar hepimizin bildiği kazan kelimesi. Yani içi derin, büyük tencere diyebiliriz. Bu kelimeden geliyor ismi. Fakat bu kelimeyle ilgili ilginç teoriler ve efsaneler var. Mesela bir tanesinde şey var. Altınorda Devleti ilk bu bölgeye geldiğinde Batuhan'ın emrindeki çalışanlarından veya saray eşrafından birilerinin bu nehirden kazanla su aldığını ve bu sebeple nehrin isminin Kazan olduğunu söyleyenler var. Evet, o anıtın oradan uzaklaştım çünkü nehir kenarında gerçekten de aşırı derecede rüzgar vardı arkadaşlar. Birazcık daha size Kazan'ın farklı yerlerini göstermeye çalışacağım. O yüzden bu tarafa geldim. Yine böyle Tatar mimarisinin güzel örneklerinin olduğu bir sokak. Kazan isminin
yani son olarak şunları söyleyeyim. Çok enteresan bir bilgi buldum işin aslı. Sizlerle de paylaşayım istedim. Bir batılı bilim adamı da diyor ki bu kazan kelimesi aslında Rusçadan Türkçe'ye geçmiş olan bir kelimedir. Tatarlar ve Türkler Rusçadan almıştır bu kelimeyi diyor. Fakat Rusça'ya da Çuvaşçadan geçmiştir gibi bir açıklama yapmış. Yani bir bilim adamının Çuvaşların da aslında Türkiye bir ırk olduğunu bilmemesi de komik. O yüzden bana enteresan geldi ama tabi yani Kazan'ın ismiyle ilgili genel bilgiler bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sizi yine enteresan bir noktaya getirdim. Kazan şehrinin mimari olarak en enteresan yapılarından bir tanesi burası. İzviniti. Yolları kumluyorlar. Her yer hava yine çok soğuk, buzlu. Haliyle onlar da kum döküyorlar. Evet, bu karşıda gördüğünüz bina arkadaşlar Kazan Devlet Kukla Tiyatrosu. Kukla Tiyatrosu arkadaşlar bilinen ismiyle Ekiyat Tatar Kukla Tiyatrosu Kazan şehrinde ve gerçekten de çok görkemli, masalsı bir binası var. Binayı bir masal şatosu şeklinde inşa etmişler. Ve benim de çok ilgimi çekti. Gerçekten yolda gelirken gördüm aslında ilk gün burayı. Ve sizlere de göstermek istedim. Şu an tabi burası Rusya'nın, hatta Avrupa'nın en önemli tiyatro, yani kukla tiyatrosu binalarından bir tanesi. Tabi bu tiyatronun tam ortada görüyorsunuz çok da güzel bir saat var. Arkadaşlar bu bina 1934 yılında açılmış. 2012 yılında da yenilenmiş. Yani bir kale burcu, bir şato gibi masalsı bir yapı. Ve şu anda da turistlerin de ve yerel halkın da çok ilgisini çeken ilgi odağı bir yer. Arkadaşlar bu arada hava yine soğuk. Özellikle orada rüzgarda aşırı derecede, yani keskin bir soğuk oluyor. İnanılmaz. Evet, bu tiyatroyu geride bırakırken şimdi bir şeyler yemeye gideceğim. Hiçbir şey yemedim henüz. Ve bu tiyatroyu aslında şöyle sayabiliriz. Şehrin merkezinin girişinde diye anlatabiliriz burayı. Şimdi geleneksel bir Tatar köyüne geldim. Tabi geleneksel Tatar köyü konseptinde inşa edilmiş olan bir yer burası. Tatar Aulim ismi de. Yemeğimi burada yiyeceğim. İçeriye girelim bakalım. Evet, yerin genel bir planı bu şekilde. İsmi de şu: Tatar Aulim. Ve şöyle içeride Tatar kültürünü tanıyabileceğiniz, yemeklerini deneyebileceğiniz birçok yerler var. Şöyle öçmak yiyelim biz de. Arkadaşlar Tatar Aulim dedim, özür diliyorum. Tugan Aulim yazıyormuş burada. Tugan Aulim. Bu da aslında şöyle çevrilebilir. Tugan zaten doğan, doğmuş demek. Aulim de köy demek. Aul, biliyorsunuz, dağ köyü. Daha evvel videolarda çok kez anlatmıştım. Yani bu tabiri çevirdiğimizde şurada da yazıyor: doğduğum köy demek oluyor. Bu da tabii Tatar kültürünün ve aslında Türk kültürünün de önemli bir parçası. Yani doğduğun köye, doğduğun yere vatanına olan bağlılığını gösteriyor ve bu konseptte de bir böyle köy yapmışlar. Değirmen
şeklinde bir yer. Bakalım tabi, birileri ile konuşmaya çalışayım, burada vardır herhalde. Burası Tatarski Kostüma diyor. Tatar kostümlerini giyebileceğiniz bir yer galiba. Evet, şu tarafta Tugan Aulim'e geldik. Tugan Aulim'de bir şeyler yiyeceğim şimdi. Umarım düşmem. Yerler gerçekten efsane, bir buz var. Şurada souvenirler yazıyor. Yani hediyelik eşyalar. Şöyle bir oraya çıkarken uğrayabilirim. Şöyle bir şey var burada. Şurali. Bunun ne olduğunu bileniniz varsa arkadaşlar, yorumlarda açıklarsa çok memnun olurum. Enteresan bir, herhalde bir mit bu. Yalnız bu bölge gerçekten de efsane güzel arkadaşlar. Yani gerçek bir Tatar köyü böyle mi bilmiyorum ama burası bence çok güzel bir yer. Şimdi şu tarafa doğru gideyim, evlerin arasından da restoranı orada görüyorum. Bir şeyler yiyelim. Restorana geldik. Bir şeyler atıştıralım. Здравствуйте. Можно снимать, да? Да, можно. Спасибо. Можно кушать здесь? Да, один будете? Да, один. Можете пройти в гардероб за углом, затем я вас провожу. Спасибо. Girer girmez zaten, baksanıza. Arkadaşlar, restoran burası. Tugan Aulim'in restorantı. Yani inanılmaz güzel. Güzel bir yer. Yemeklerini de söyledim, masada böyle. Azu patates, bu patatesli azuymuş bunun ismi. Evet. Bugün de bunu yiyeceğiz. Altı patatesli, patatesten yatak yapmışlar ve soğanlı bir et yemeği. Arkadaşlar biraz yani sulu yemek. Bir de öçpöçmak. Pasiba. Her zaman olduğu gibi yine öçpöçmakımızı da söyledik. Şöyle oldu yani masam. Ben yiyeyim bunları şimdi. Gerçekten ya. Burada. Evet, böyle Tatar müzikleri eşliğinde burayı geziyorsunuz. Dedim ya, ejderha figürü çokça kullanılıyor çünkü Tatarca'da da ajdaha diyorlar buna. Mitolojinin de bir parçası. Здравствуйте. Öçpöçmak anıtı. Şurası mescit. Burası evet, yani Tatar kültürünü yaşayabileceğiniz geleneksel bir Tatar köyünün kopyası diyebiliriz. Yemeğe 1270 ruble ödedim burada. Birazcık daha yüksek fiyatlar, öyle geldi bana normalden yani. Ama gelinip görülmesi gereken bir yer. Bu arada çok fazlasıyla böyle ejderha motifi görüyorsunuz buralarda. Ejderha figürü Tatar mitolojisinde arkadaşlar bir güç, bir koruyucu sembolü gibi. Yılanın evrimleşmiş hali olarak kabul ediyorlar. Bu sebeple yani her yerde neredeyse kullanılıyor diyebiliriz.
Evet, şimdi Kazan Federal Üniversitesi binasını görmeye gideceğim. Hem buraya gelip üniversite okumak isteyen, yani Rusya'da üniversite okumak isteyen arkadaşlara en azından göstermek için orayı, nasıl bir yere gelecekler. Şu içeriye de bir bakayım. Hediyelik ne satıyorlar? Здравствуйте. Можно поснимаю? Это все татарский, да? Да. Hepsi Tatar ürünleri, yani Tatarlara özgü. 300 ruble, 100 ruble, 30 lira, 100 lira. Çaydanlıklar var. Of, 1200 ruble, yani 400 lira şu. Şu da 1500 ruble, 500 lira. Evet. Ve şöyle yine resimler var. Kazan. 1000 yaşında Kazan artık. Bakın şöyle ne kadar güzel. Yani Tataristan'ı, Kazan'ı anlatan güzel el işi, ev yapımı ürünler var burada. Arkadaşlar, bu arada yediğim yemek gerçekten de yani son zamanlarda böyle seyahatlerde yediğim en iyi yemeklerden bir tanesiydi diyebilirim. Çok beğendim. Ve güzeldi yani, fiyatı da fena değil. Toplam yemek için 12 dolar ödemiş oldum. Kazan Federal Üniversitesi'nin yanındayım şimdi arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz bina. Tabi buraya gelmemin iki sebebi var. Birincisini söyledim aslında. Yani Türkiye'den de gençler, genç arkadaşlar bu üniversiteye gelmeyi ya da Kazan'a gelmeyi düşünüyorlar. Rusya'da okumayı düşünüyorlar. Onlar için buraya geldim. İkincisi de yine şehir için aslında önemli kültürel bir şey olan buranın ünlü 2 mezunu var. Onlardan bahsetmek için geldim biraz da. Şimdi Kazan Federal Üniversitesi'nin ana binası burası. Tabi şehirde birçok yerde yine fakülte binaları var. Yani tıp fakültesi bir yerde, işte ekonomi bir yerde gibi. Ama ana binası burası ve Kazan, tabi Rusya'nın da en önemli üniversitelerinden bir tanesi. Kazan Federal Üniversitesi. Ünlü yazar Tolstoy ve Lenin bu üniversiteden mezun olmuşlar. Yani geldiğinizde burada yine görmeniz gereken yerlerden bir tanesi de diyebiliriz. Bu üniversite arkadaşlar Avrupa'nın en eski ve en büyük üniversitelerinden bir tanesi. 1804 yılında kurulmuş. Kazan Federal Üniversitesi. Binası da şu. Ve toplam 52.000 öğrencisi varmış. Türkiye'de dahil olmak üzere 11.000'de yabancı öğrencisi varmış buranın. Üniversite okumaya gelmek istiyorsanız da tabi buraya, yani onunla ilgili birçok aracı kurumlar var. Araştırmanız lazım. Ben şimdi kimseyi tavsiye etmeyeyim çünkü bilmiyorum da işin aslı, çok da çalışmadım da yani öyle yerlerle. O yüzden, ama gelirseniz böyle bir ortamda okuyacaksınız. Tolstoy'dan ve Lenin'den bahsedince tabi sizi burada Lenin'in öğrencilik yıllarında kalmış olduğu evi de var. Şu an bir müze. Oraya da götürmek istiyorum. Buraya yakın bir konumda olduğu için orayı da göstereyim sizlere. Evet, Kazan'ın biraz daha arka sokaklarına geldim. Arkadaşlar, bu müzenin yeri böyle bir yerde. Ulaştım. Ama kapısı kilitli. Vladimir Lenin House Museum. Buradan giriliyor galiba.
Burası şu an kültür evi gibi. Здравствуйте. Ulyanov ailesinin yaşadığı yer burası. Yani Lenin'in de yaşadığı yer. Здравствуйте. Можно посетить, да? Можно, пожалуйста. Hı hı. Спасибо. Evet, ziyaret edilebiliyormuş. Пожалуйста. Hı hı, конечно. Burada tabii Lenin'in ailesinin evi burası ve kendi ailesinin kişisel eşyaları ve birçok eser var. Tüm aileleri ise bu. Ulyanovsk'lu onlar. Yani Ulyanovsk da buraya 180 kilometre uzaklıkta başka bir şehir. Orada yaşamışlar. Babası burada okumuş, doktor olmuş bu üniversitede. Lenin de bu üniversitede, yani Kazan Üniversitesi'nde 3 ay okuduktan sonra artık tabii ki devrimci olmuş ve buradan gitmiş. Bu da artık ortadaki zeka seviyesini düşünün. Dörtlü satranç oynuyorlarmış o dönemde. Aslı bunun Ulyanovsk'taki evindeymiş. Bu da kopyası burada. Bu bölümde tam olarak kendi yaşadıkları yer, alan, gardıropları. Это комната няни. Няня. У них была. Aha, burası da bakıcılarının Звали ее odasıymış. Варвара Григорьевна Сарбатова. Varvara Grigorьевна Сарбатова. Sarbatova. Ага. Там у них небольшая кухня была. Небольшая. Evet, burası da ufak böyle bir mutfakları var. И комната Ленина прямо. Lenin'in odası da tam olarak burasıymış. Yine satranç da orada. Burası annesinin, kız kardeşinin ve ufak kız kardeşinin yatak odaları. Yalnız ev gerçekten güzel. Ben onu beğendim yani evi. Onu da söyleyeyim. Şurada da hatta şey var. Misafir odaları. Benim hoşuma gitti bu ev. Evet arkadaşlar, burası da Lenin evi müzesi. Ulyanovsk ailesi burada yaşamış. Lenin'in de şurada bir heykeli var. Kapatmışlar herhalde kış mevsimi olduğu için. Yani Rus devriminin tohumlarının atıldığı ev burası diyebiliriz. Sovyet tarihi, devrim tarihi, bunları sevenler için birebir bir yer. Lenin 16 yaşındayken Kazan İmparatorluk Üniversitesi'nin hukuk fakültesine kaydoluyor. Ağabeyi Alexander Çar 3. Alexander'a suikast girişimi nedeniyle idam edilmesinden kısa bir süre sonra üniversiteye başlıyor. Üniversiteye girdikten kısa bir süre sonra öğrenci hareketlerine ve protestolara katılıyor Lenin ve Aralık 1887'de de üniversiteden uzaklaştırılıyor. Bence Rus tarihinin en önemli 3. olayı tarihsel anlamda Bolşevik devrimi. Bunun da fikir babası. Kısaca böyle işin özeti. Burayı da gelmişken üniversiteye kadar sizlere göstereyim dedim. İlgisi olanlar için birebir özel bir yer. Müze girişi de arkadaşlar $2. 200 ruble yani. Şehre yakın bölgelerde inşaatlar da var. Ya da onarımlar var. Eurospar buranın market zinciri. Yani her şeyi bulabiliyorsunuz. Yeme içme de var. Çok ucuz yollu. Yemek isterseniz oradan da yemek yiyebiliyorsunuz. Şimdi burası da Bauman Caddesi'ne yaklaştık. Çok merkezi bir nokta. Şu tarafta bir yüzük var. Onu göstereceğim size. Şöyle yüzük var. Çünkü burası bir alışveriş merkezi ve ismi de
Kaltso yani yüzük. Kazan'da arkadaşlar metro, otobüs, minibüs, tren, bunların hepsiyle ulaşımı sağlayabiliyorsunuz. Tren havalimanından buraya geliyor. Diğerleri ise şehir içi ulaşımı sağlayabiliyorsunuz. Taksi zaten var. Şurası metroya gidiyor ve çıkıyor. Burası da yolun karşısına geçiyor. Klasik. Bütün Sovyet şehirlerindeki gibi böyle yeraltı geçitlerini pazar olarak kullanıyorlar. Burası da Bauman Caddesi. Daha evvel gelmiştik zaten buraya. Biliyorsunuz. Bauman Caddesi'nin girişi. Burayı ışıklandırıyorlar falan. Birazdan açarlar. Acayip güzel bir görüntü çıkıyor ortaya. Evet. Konuşalım mı? Evet tabii ki. Tamam. İsmin ne ilk olarak? Benim adım Alina. Alina. Türkçeyi nereden öğrendin? Türkiye'de. 2 Türkiye'de. yıl yaşadım. Orada öğrendim. Çok güzel, çok sevindim. Peki burada ne yapıyorsunuz? Burada biz ilahi söylüyoruz. Tanrı için. Aa, güzel. İsa Mesih. Biliyor musunuz? Biliyorum, tabii biliyorum. Ben Müslümanım ama biliyorum ne olduğunu. Tamam, çok sevindim seni gördüğüme. Çok. Ben de çok sevindim. Siz turistik olarak Ben gidiyorsunuz. gezmeye geldim. YouTube video çekiyorum. Kaç gün? Kaç gün? Bir hafta kalıyorum burada. Bugün 3. günüm. Kızı çekerken bir anda Türkçe biliyorum deyince şaşırdım. Güzel. Güzel konuşuyordu yani. Tatarmış. Arkadaşlar size son olarak artık Kazan'ın kedilerinden bahsetmek istiyorum. Bu kedinin bu rahatlığının bir sebebi var. İlk olarak Kazan da İstanbul gibi kedileriyle meşhur bir şehir. Ve bu kedinin burada heykelinin olmasının sebebi şu. Çar Katarina buraya geldiğinde, 2. Katarina 1700'lü yıllarda Kazan şehrine bakıyor ki hiç fare yok. Yani şehir tertemiz, hiçbir yerinde fare yok. Ve tabi bu çok tuhafına gidiyor. Çünkü o dönemde St. Petersburg başkent, Moskova, buralarda bayağı bir fare, yani saraylarda bile fareler var. O sebeple bu kedilerden St. Petersburg'a, önce saraya ve tüm şehre götürttürüyor. Ve kediler orada tabi görevlerini muazzam şekilde yapıyorlar. Ardından St. Petersburg ve Moskova'da neredeyse fare kalmıyor. Yani sarayda kalmıyor en azından. Ve bu sebeple buraya da bu heykel dikiliyor. Kendisini de yad ediyorlar herhalde. Yani onun bu rahatlığı da biraz bu hikayeye bağlı.